Herkese merhaba. Yepyeni bir görsel incelemeye hoş geldiniz. Bugün tarih kitaplarının o bildik tozlu sayfalarını, savaşları, devletleri bir kenara bırakıyoruz. Neden mi? Çünkü dünyanın en büyük seyyahlarından İbn Battuta'nın 14. yüzyılda tam 28 yıl süren o muazzam yolculuğuna inanılmaz farklı bir açıdan bakacağız. Sadece ve sadece mutfak kültürü, yiyecekler ve sofra alışkanlıkları üzerinden. Hazırsanız tarihin en lezzetli ve yer yer en şaşırtıcı menüsüne doğru şöyle güzel bir yolculuğa çıkalım. Yani hadi hemen en çarpıcı kısımdan dalalım olaya. Düşünsenize, Büyük Sahra Çölü'nde susuzluk o kadar korkunç, o kadar çaresiz bir boyuta ulaşıyor ki insanlar kestikleri yaban sığırlarının işkembesindeki o suyu sıkarak içmek zorunda kalıyor. İnanılmaz değil mi? İşte bugün inceleyeceğimiz bu yolculuk bize saraylardaki o altın kaselerden tutun da çöldeki bu akıl almaz hayatta kalma diyetlerine kadar uzanan devasa bir gastronomi şoku sunuyor. Bugünkü tadım menümüzde sırasıyla şunlar var. 14. yüzyılın lezzet rotası, ardından saray ziyafetleri ve halk sofraları, sonra iklimlerin menüye çarpıcı etkisi. Devamında baharatlar ve yerel pişirme teknikleri, çanaklar, çömlekler ve sofra düzeni ve son olarak gezginin midesi. Birinci bölümümüz 14. yüzyılın lezzet rotası. Şimdi seyyahımızın damak tadı yıllar içinde nasıl radikal bir şekilde değişmiş ona bir bakalım. 1325'te memleketi Kuzey Afrika'nın o bildik zeytinyağı ve hurma ağırlıklı güvenli menüsüyle yola çıkıyor ama işler 1333'te Hindistan'a vardığında tamamen değişiyor. Yoğun baharatlar, pirinç ve belki de o güne dek hiç bilmediği mango gibi tropik tatlarla tanışıyor. Derken 1344'e geliyoruz, Maldivler'de adeta mahsur kalmış gibi sadece Hindistan cevizi ve kurutulmuş balık yemeye mecbur. 1353'te Büyük Sahra'daysa sabahın dondurucu soğuğunda çekirge avlayıp yiyen yerli halklarla karşılaşıyor. Yani bir midenin coğrafyaya nasıl teslim olduğunun tam bir özeti bu. İkinci bölüm, saray ziyafetleri ve halk sofraları. Delhi Sultanlığındaki o inanılmaz derecede hiyerarşik ve katı ziyafet protokolüne bir bakın. Burada yemeğe erişim direkt olarak statü demek. Menü ve oturma alanı ikiye ayrılmış. Sultanın elit yakınları için taamı has, yani özel sofra, diğer devlet görevleri içinse taamı am, yani genel sofra var. Oturma düzeni o kadar sıkı ki Emir-i Candar rütbesindeki görevli kime nereye oturacağını tek tek gösteriyor. Ve ilginçtir, o dönemin birçok kültürünün aksine burada ortak kaptan yeme adeti yok, düzen bozulmasın diye herkesin kendi tabağı var. Kapanış mı? Altın kadehlerde ferahlatıcı fuka şerbeti ve sindirim için ipeğe sarılı tembul yaprakları. Gerçekten devasa bir güç gösterisi. Tabii statü farkının tabağa nasıl yansıdığını görmek gerçekten çarpıcı. Bir yanda sultanın menüsü var, altından yapılmış özel taslar, fıstıklı ağır bir tatlı olan sabuniye halvası ve nar eşliğinde kızarmış tavuklar. Diğer yanda ise sıradan halkın gerçeği, çölde soğukta dondurularak toplanan çekirgeler veya merada kamçıyla hasat edilen minicik şah darısı. Ne yediğiniz kelimenin tam anlamıyla toplumun neresinde olduğunuzun en net göstergesiydi o dönemde. Bu arada saray menüsünde geçen şu semusek kelimesine özellikle değinmek istiyorum. Çünkü eminim birçoğunuza çok tanıdık gelmiştir. İçeriye bakar mısınız? Lime lime edilmiş et, badem, ceviz, fıstık, soğan ve zengin baharatlar, bunlar hamur içine sarılıp yağda kızartılıyor. Evet, doğru tahmin ettiniz. Bu, bugün tüm dünyanın bayılarak yediği o meşhur samosanın 14. yüzyıldaki zengin, kuru yemişli atası. O zamanlar sultanların favori atıştırmalıymış. Üçüncü bölümümüz, iklimlerin menüye çarpıcı etkisi. Doğa kimseye seçme şansı falan bırakmıyor aslında. Deşti Kıpçak gibi dondurucu soğuklara sahip bozkırlardaysanız enerjiye ihtiyacınız var. Bu yüzden insanlar ağır ve yağlı at eti yiyor, kımız veya boza içerek hayatta kalıyorlar. Ama aşağıya, nemli ve tropikal Hindistan'a indiğimizde menü aniden hafifliyor. Bolca pirinç, baharatlı tavuk ve ferahlatıcı Hindistan cevizi suyu. Okyanusun ortasındaki Maldivler'de ise tarım arazisi hak getire. Bu yüzden temel gıda tamamen kurutulmuş balık ve muza dönüyor. Peki insan merak etmeden duramıyor. Modern buzdolaplarının, o gelişmiş soğutma sistemlerinin olmadığı 1300'lü yıllarda insanlar bu yavan tahıllara veya günlerce sıcakta bekleyen etlere nasıl lezzet katıyorlardı? 4. bölüm, baharatlar ve yerel pişirme teknikleri. İşte o dönemin mutfak sihri, Kuşan sosu. İbn Battuta sıcak Asya bölgelerinde bu sosla sıkça karşılaşıyor. Düşünün, salamura yapılmış ekşi limon, keskin bir yeşil zencefil, acı biber ve henüz hamken sirkeye yatırılmış mango turşusu.
Yani sıradan bir tabak haşlanmış pirinci bile bir lezzet şölenine dönüştürüyor bu. O inanılmaz yoğun ve asitli karışım tropik sıcaklarda iştahı kesilen insanları yemeğe teşvik etmekle kalmıyor, yemeğe muazzam bir karakter de katıyordu. Tabii lezzet kadar dayanıklılık da çok önemliydi o çağda. Maldivler'de adalılar mecburiyetle harika bir balık kurutma yöntemi icat etmişler. Kul bulmaz. Kırmızı etli ton balığı yakalanıyor, dörde bölünüyor, dışı ateşte hafifçe mühürleniyor. En kritik aşamaysa hurma yaprağı sepetlerinde o yakıcı güneşte kurutulmaya bırakılması. Tahta gibi kuruyan bu balıklar kesinlikle bozulmuyor ve Çin'e, Yemen'e kadar ihraç ediliyor. Yani iklim sadece yerel tarifleri değil, uluslararası gıda ticaretinde şekillendiriyordu. 5. bölümümüz çanaklar, çömlekler ve sofra düzeni. Sürekli yollarda olan insanların pratiklik ihtiyacı gerçekten şaşırtıcı çözümler doğurmuş. İbn Battuta'nın bahsettiği Suriye yapılı Dussut adındaki kaplar tam bir mühendislik harikası. Ustalar öyle ince çalışmış ki uzaktan bakıyorsunuz tek bir ahşap tabak gibi duruyor ama açtıkça içinden matruşka bebekleri gibi 10 farklı tabak çıkıyor. Yollarda ağırlık taşımak istemeyen tüccarlar için 14. yüzyılın mükemmel kamp mutfağı seti diyebiliriz buna. Farklı coğrafyaların sofra düzenleri arasındaki o görsel uçurum da inanılmaz. Delhi Sultanı'nın o ağır ve gösterişli masasında devasa altın taslar, çinli kaseler var. Ama Hindistan'ın güneyindeki Malabar halkına baktığımızda manzara tamamen değişiyor. Tabak olarak doğanın o an sunduğu taptaze muz yaprakları kullanılıyor. Eğer toprak bir çömlek kullanılırsa da yemek bittikten sonra yıkanmıyor, kas sistemi ve dini inanışlar yüzünden doğrudan kırılıp çöpe atılıyor. Ortak kullanım diye bir şey kesinlikle yok. Hatta bu dini ve sosyal sınırlar içme suyuna kadar uzanıyor. Malabar'daki yerel halk inancı farklı olan bir yolcuya su ikram ederken kendi kaplarına dudak değmesine veya el sürülmesine asla izin vermiyordu. Suyu yukarıdan adeta şelale gibi döküyorlar, misafir de avuçlarını birleştirerek havada yakalayıp içiyordu. Mutfak kültürü ve inanç sınırları kelimenin tam anlamıyla iç içe geçmiş durumda. 6. ve son bölümümüz Gezginin midesi, son düşünceler. Bunca ihtişamlı ziyafetin ve farklı kültürün ardında çok insani bir yorgunluk yatıyor aslında. İbn Battuta bir noktada trajikomik bir isyan ediyor. Düşünsenize, Asya'nın tropik kıyılarında 3 koca yıl boyunca sürekli pirinç yemek zorunda kalmış. Memleketinin etli, buğdaylı yemeklerine alışık biri için bu o kadar şiddetli bir menü yorgunluğu yaratmış ki pirinci çiğnemek bile midesini bulandırmaya başlamış. Yemeği sadece hayatta kalmak için üzerine su içip hap yutar gibi zorla yutuyormuş adamcağız. Bu incelememizi bitirirken duyduklarımızı bugünkü hayatımızla bir kıyaslamanızı istiyorum. Bugün markete gidip dünyanın öbür ucundaki mangoyu, ton balığını veya baharatı aynı anda sepete atabildiğimiz o sınırsız sofralarımız var. Peki doğduğunuz yerin ikliminin veya sosyal hiyerarşinin sizin günlerce ne yiyeceğinizi böylesine kesin ve acımasız çizgilerle belirlediği o zorlu geçmişi düşündüğünüzde ne hissediyorsunuz? Yemek asla sadece bir yakıt değildir. Her bir lokma tarihin, inancın ve coğrafyanın yansımasıdır. Bir sonraki görsel incelememizde görüşmek üzere, merak etmeye ve yeni şeyler öğrenmeye devam edin.